Tutuklandık beyler. Evet. Evet, Minikat vloguna, yarım vloguna hoş geldiniz. Şimdi yaklaşık bir haftadır falan Minikat'tayım. Bunu zaten söylemiştim gireceğimi. Kırılmış ya. Neyse. Evet, yaklaşık 1,5 haftadır falan Minikat'tayız. Bir 4-5 kilo gitti, bir bakalım kaç kilo gitti. Şu an yeni uyandım. Kardiyo yapmadım. Kardiyo antrenmandan sonra yapıyorum. Çok kasmadan. Bazı günler sabah yapıyorum. 3-4 kilo gitti gibi duruyor. Şimdi uyandım. Ahmet'i bekledim yaklaşık 1 saat. Bunu koy ama bunu sakın kesme bak burayı. Buraya koy. Şimdi tartıya bir gidelim bakalım kaç kilo vermişiz. Ben de merak ediyorum. Tuvalete gitmedim. Çok ufak da bir su içtim ama gene de benim için hani sonuç olarak en son gördüğüm rakamlar hep sayılar hep aklımda olduğu için evet, bir tahmin yürütmeme sağlar diye düşünüyorum. Yarış hazırlığında günde 3 defa burada geçiyordu. Günümün belli bir kısmı. Her sabah yaklaşık 1 saat. O yüzden benim için bu alanın anlamı farklı. Bismillah. Siktir lan! Evet. 141.4. Hadi 146'ya kadar falan zaten kendimi bilmiştim growth falan kesince. Yani yaklaşık bir 4-5 kilo gitmiş. Yani bunu zaten şurada 300 gram falandır. Bir de bir tuvalete gitsek yaklaşık bir 4 yani bir 140,5 uz denebilir. Şu ana kadar tabii çok rahat gitti kilonun hepsi. Hiç zorlanmadım. Bundan bir yaklaşık 135'lere kadar da zorlanacağımı çok düşünmüyorum. Valla tahmin ettiğimden fazla vermişim. Çünkü bastına bakarsanız iyi yiyorum yani hiç az yiyormuş gibi hissetmiyorum. 4500 kalori falan çok rahat alıyorum yani 4500 bazen geçtiğimde oluyor. Keza haftada 2 günde falan bozduğum da oluyor ama tabii ki de 6000 kaloriden yani 4500'e düştüğünüz zaman her türlü kilo vereceksiniz. Bu şekilde de devam eder diye düşünüyorum. Bakalım işte. Burada belli bir kilo hedefi yok. Tamamıyla olay görüntü. Görüntü beni nerede tatmin ederse orada keseceğim. Çünkü bizi iyi bir blast bekliyor biliyorsunuz. Oraya olabildiğince yağsız girmemiz lazım ki kiloyu iyice pushladığımız zaman görüntü sıçmasın. Ama yani şu kiloda şöyle gözükeceğim hiç aklıma gelmezdi gerçekten bir sene önce. O yüzden bu bile beni çok tatmin ediyor şu an. Ama tabii daha yolun başı. Şimdi bugün kahvaltı ilk öğünü yapıyoruz. Biraz geç yapıyorum Ahmet yüzünden. Yumurta var. Ekmek yiyeceğiz. Ekmek kızartacağız. Sonrasında bir öğün daha yapıp antrenmana gideceğiz. Yani şöyle antrenman aslında 3 öğün yapıp gidiyordum. Şimdi 2 öğün yapıp gidiyorum. Birazcık daha aç kalıyorum yani. Ondan sonra antrenman çıkışında yediğim öğün aynı gibi. Sonrasındaki öğünlerde porsiyonda bir azalma var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Normalde bu ekmeklerin, bu tava ekmeklerin, ununun, bunlar bu arada çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hatta hiç sağlıklı değil bence. Ama sadece tadı güzel ve işte makrosu falan belli diye bunlardan yiyorum. Şimdi bunların bir türü var. Hangisiydi unuttum. Lifli olan pardon. Lifli olanı yiyorum ben normalde. Onun 100 gramında 0 gram yağ var. Fakat bugün bunu aldım yanlışlıkla. Uyku sersemi. Bunda da 6 gram yağ var. 100 gramında. Normalde işte atıyorum gün içinde yağı çok az tutuyorum bu arada. Biliyorsunuz beni zaten. O yüzden gün içinde alacağım yağdan, bunda çok fazla yağ olduğu için birazcık kısmak zorundayım. Yumurta sarısını o yüzden bir tane kısacağım bugün. Üzücü bizim için. Ya böyle bir sıkıntı var yani. Bunun gereksiz 6 grama yakın yağ var 100 gramında. Diğerinde 0 yağ var.
Diğerini alabilirsiniz yani, siz de alacaksınız. Şuradan bir şuraya yumurta takviyesi yapmak zorundayım. Yumurtalar bitmiş. Bu arada şunları da göstereyim. Burada biberler var. Bunları airfryer'da yapacağız. Burada da yediğim yeşillik var. Sabah hazırladım. Ahmet'i beklerken. Ahmet'i beklerken detayı. Bekledik bugün. Herkes bilecek. Herkes bilecek bugün seni beklediğim bir saat. Abi trafik var abi. Ya İstanbul'da yaşayıp trafik var diye bir bahane sunmak ne kadar saçma bir şey. Abi okula gitmediğim için unuttum trafik oldu. Wow. Okula boş vakti olanlar gider. Yemek yap, antrenmana git. Yemek yap, antrenmana git, uyu. Ahmet'i bekle. Ahmet'i bekle, yemek yap. Yemek yap, aç kal. Ya da çok doy. Ortası yok. Ortası yok hiçbir şeyin. Bu arada burada da pilavımız oldu. Belki bir kısmını, hani ekmeğin, karbonhidratın bir kısmını pilavdan alırım. Daha iyi olur benim için. Aynen öyle yapalım. Bir kısmını pilavdan alayım. Ha, bu arada demiştim yumurtayı artık tercih etmediğimi söylemiştim. Protein kaynağı olarak. Çünkü çok gerçekten ziyan ve uğraşlı yani. Aynı zamanda çok pahalı. Ya denk geliyor. Ama diyetteyken gerçekten ya böyle zaten çok fazla yemiyoruz. O yüzden her şey böyle tadında olsun istiyorum. Yumurta yiyorum, kırmızı et yiyorum. Antrenmandan sonraki öğünden bir sonraki kırmızı et. Böyle ufak ufak değişiklikler var tabi. Şimdi yarın Yalova'dayız. Yalova Üniversitesi'nde söyleşiye davetliyim. Benim için Yalova'nın anlamı büyük zaten biliyorsunuz. Orada büyüdüm denebilir. O yüzden yarın birazcık diyetin dışına çıkarız diye tahmin ediyorum. O yüzden bu tarz durumlarda ne yapabilirsiniz onu da göstereceğim. Onu da anlatacağım, göstermeyeceğim. Haftalık bazda atıyorum 7 gün düşünün. Total bazda ortalama olarak mesela benim almam gereken kalori 4500. Eğer ben işte pazartesi 4500 aldım, salı 4500 aldım, çarşamba 4500 aldım, perşembe atıyorum 7000 aldıysam ben önümdeki atıyorum cuma cumartesi günleri belli bir oranda işte atıyorum 800 kaloriden daha fazla oluyor sanırsam. Kaç? 1000 kalori mi oluyor? Neyse işte kısarsam ve pazar günü tekrardan atıyorum 4500 olsam ya da pazar günü de kısabilirim, 3 günde kısabilirim. Kısarsam gene benim haftalık bazda aldığım 7 günde ortalama kalori 4500 ise sıkıntı yok. Ama hatta bazı arkadaşların yaptığı en büyük sıkıntı şu oluyor. Geliyorsunuz cumartesiye kadar, mesela benim online coaching'de en çok yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi. Cumartesiye kadar adam alması gereken kaloriyi alıyor, çok güzel. Ama ondan sonra cumartesi pazar öyle bir surplus'a geçiyor ki, yani kalorinin üstüne çıkıyor ki o zaten aldığı ekstra kaloriyi geri kalan 5 güne yaydığı zaman ve 7 güne yaydığı zaman totalde zaten her gün ya maintenance'da kalıyor. Yani kilo alıp kilo vermediği kaloride ya da surplus'ta kalıyor kilo aldığı kaloride. Hani adam diyet yapacağım diye hafta sonu çok abartırsa kilo bile alabiliyor. O yüzden buna dikkat edin. Buradaki anlatmak istediğim de şu. Atıyorum böyle ekstrem bir durum gerçekleşti. Bir gün almanız gereken kalorinin çok üstüne aldınız diyetteyken. Ertesi geri kalan günlerde bunu kısarak kaloriyi eşitleyebilirsiniz. Tabii bunu her zaman yapmayın. Bu iyi bir şey değil. Çünkü bizim asıl hedefimiz aynı zamanda da performans, antrenman performansı. Abi neyden kısayım dersen de olabildiğince karbonhidrattan kıs. Proteini asla kısma. Yağı da zaten çok yüksek alıyor olmaman lazım. Şimdi şöyle yapacağım. Konuşamadım amına. Şuradan bir ekmek tartalım. 3 tane çok azmış ya. Tamam 150 gram. Not bad. Kahvaltı ettin mi? Böyle geç kalkarsan böyle kahvaltı edemezsin.
Intermittent fasting mi yapıyorsun yoksa? Bir ekmek kızartma makinemiz yok. Ama Airfry bu işi hallediyor. Aman koyayım, eskiden Airfryer mı varmış moruk? İçine ekmek kızartma makinesi yok. İnce bir detay. Şimdi çalışma alanımızı bir düzenleyelim. Bu arada başka neyden bahsedebilirim? Uyarıcılar. Minicutt'ta. Şimdi arkadaşlar minicut dediğiniz şey bir normal bir diyetin, atıyorum bir yarışma hazırlığındaki diyetin ilk 8 haftalık, ilk 6 haftalık kısmı gibi düşünebilirsiniz. Yani bu kısımda neler var, neler söz konusu? Bir, kaloriler çok fazla düşük değil. Yani çok fazla açlık çekeceğin, çok fazla kardiyo yapacağın, yani böyle artık antrenman performansını etkileyecek şekilde kardiyo yapacağın, aç kalacağın, yüksek miktarda uyarıcı alacağın bir dönem değil. Bu dönem senin bir push phase'e, yani bir blast'a, bir off sezona başlamadan önce bir önceki off sezondan kalan fazla yağı, suyu attığın, insülin hassasiyetini düzelttiğin, büyüme için daha vücudunu bir prime, iyi bir döneme, iyi bir konuma getirdiğin bir dönem. Bu dönemde arkadaşlar çok fazla, zaten çoğunuzun ihtiyacı yok, yani böyle minik atmış yok, cartmış cürtmüş, yani yiyeceksin ya da yemeyeceksin. İkisi arasına gidip gelebilirsin. Yok böyle illa işte minikat yapayım 6 hafta falan. Sizin bu tarz şeyleri çok düşünmenize gerek yok. Özellikle natürel arkadaşlar için diyorum. Ama hani minikat mantığında dediğim gibi hani böyle çok fazla kendinizi zorladığınız, atıyorum deli gibi haftada 6 gün yüksek kardiyo yaptığınız, fatig biriktirdiğiniz, yüksek uyarıcı aldığınız bir dönem değil. Daha böyle minimal her şeyle. Ben mesela şu an cruise'dayım hala. Cruise dozunda yapıyorum ilk 3 haftasını. Sonraki 3 haftasını blast dozunda yapacağım. Ve 3 hafta bittikten sonra off sezon başlayacak. Uyarıcı alıyorum. Çok az uyarıcı alıyorum. Az uyarıcı ekledim. Çünkü onların da zaten vücutta oluşturduğu fatig, stres, yorgunluk. Bunlar istediğim şeyler değil. Dur, diyecek bir şey bulamadım ya, duramadım. İlaçları buldular. Tutuklandık beyler. Yüksek volüm çalıştığım için tutuklanmaya geldiler bana. Leg press'e anasını kadar kilo takıp ayağımı şu kadar indirdiğim için maalesef kanunlara kendimizi bırakıyoruz. Ayağını koyayım mı abi? Ayağını koyabiliyor muyum abi diye soru geldi. Nereye? Feedfinder'a mı? Excellent. Gelin beraber bu öğünden kaç kalori aldık ona bakalım. Ama bunun aralarından en iyi tadı da bu ekmekte beyler. Aklınızda olsun. Bir şey ne kadar zararlıysa tadı o kadar iyidir. Kesinlikle. Egg white. 13 tane. Neyse bunun barkodunu okutamayacağım hiç. Bunu normalde daha fazla kalorili ama 1000 kalori falan alacağım. Bundan bir sonraki öğün az kalorili olacak ve sebze olmayacak. Sonra antrenmana gideceğiz. Falan filan ya, işte böyle gün bir şekilde geçiyor. Çok açıkçası açlık hissetmiyorum. Zaten iştahım biraz kapanmaya başlamıştı biliyorsunuz. Geçen hafta delaat verdik. Delaat haftası bayağı iyi geldi. Çok delaat denemez ama. Dümenden. Ama olsun, yani dinlendim bayağı. Ben onu nasıl hissettim? Şimdi bir kilomuzu verelim. Pis suyumuzu atalım. Toksinlerimizi üstümüzden atalım. Kafamızı fixleyelim. Evet, Aralık 1.
Beyler, tarihte vereyim. Aralık 1, TR Server, kütle sanatının başlangıç tarihi. Dediğim stoklamaları yapın. Ben birazcık kilo verip geleceğim. İsteyen varsa kilosunu versin, pis suyunu atsın. Kendini hazırlasın. İştahını yerine getirsin. Bu kızarmış ekmeğin de tadı çok iyi ya. Ya birazcık daha çirkinleşmek istesem buna bir tereyağı, bir reçel bir süreceksin. Anladım. Var ya. Yalova'da yapılır. Sen zaten diyeti bozduğunu biliyorum gizli gizli benden. İmkanı yok. Serkan'la da yemişsiniz. Yalan. Öyle bir şey yok abi. Serkan falan herkese önünü getirdi. İyi bir laf attım ha. Ben tavuk pilav yedim abi. Sözde diyete girecekti Ahmet'le beyler. Girdi. 130 kilo başladı. 135 kilo şu an. 121. Ufak bozmalar var ama. Evet, Habersiz. haftada bir oluyor ya. Geçen hafta ne zaman bozdun? Çocuklarla antrenmana gittiğin gün mü? Yok. Bir edit günü. Ha evet. Şu tryhard edit yapıyordum ya. Ben ne yedin orada? Yandan patlamış mısırlar. Ondan sonra annem getiriyor. Al oğlum şu fıstık çikolatadan bir tane al. Bir tane. Ondan bir tane. Full day of cheating. Tabii cheating oldu. O kadar yemedim de üstünde yemişim. Genel olarak şey yedim. O günden başlamadı mu? Yok. Ama o gün böyle yani akşam yemeğinde de pilavı falan gömdüm yani. Ama bir tencere yemişimdir rahat yani. Çok yedim o pilavı ya. Mesela kuru fasulye pilav vardı. Bayılırım. Sucuklandı. Oğlum diyet moduna girdim hemen aman akıyım bayılırım şunu çok severim bunu. Bir hafta önce hepsini yiyordun zaten. Sucuklu bir de. Oo. Sucuklu şeyde. Güveçte falan mı? Düdükte. Güveç yok bizim. Ulan, güveçte çok güzel oluyor. Bambaşka. Değil mi? Bambaşka oluyor. Güveç diye bizim orada restoran var. Sadece kuru fasulye. Biliyorum. Bilmez miyim oğlum? Yeşillik yiyorum. Ananı çamurcuğunu siktik ya. Neyse evet. Şimdi hangi öğündeyiz Ahmet? İkinci pre-workout. Peki pre-workout önemini bizim için anlat. Seninle 76 tane video çektik. Evet, anlatıyorum. Önemi ne? Sesin gelmiyor olabilir şu an. Bağır biraz. Yağ olmuyor çünkü sindirimiz... Siktir lan! Başka? Sebze olmuyor, yeşillik. Evet. Sadece karbo odaklı. Bir de protein mi? Çıtırdan da protein. Protein şöyle. Protein arkadaşlar. Sen baba bu sporu yapıyorsan her 3 saatte bir kanında belli bir amino asit gezecek. Proteinini alacaksın. 2 saatte bir, 3 saatte bir. Yani olabildiğince proteini sık aralıklarla almak gerekiyor. Ama gene iyi. Sebze yiyebilirsiniz, sıkıntı yok. Ben mesela sebze yiyeceğim. Mevzu ne? Önemli olan. Kilit nokta ne Ahmet? Kilit nokta hızlı sindirilebilir. Siktir lan! İşte bu. Sen şu an var ya, bio'ya şey yazabilirsin. Koçluk. Online coaching yazabilirsin şu an. Bir sıkıntı yok yani. Senin koçluğu korkulayım o. Şimdi niye yağını ayıklıyorum ben bu tavuğun? Şimdi bak şimdi. Şimdi bu tavukta yağ varken yağını niye ayıklıyorum? Hani yaradan bu tavuğu yaparken yağ da koymuş. Ben niye yağını ayıklıyorum bunu? Ahmet, şurada kaç gram vardır? Bak. Orada bir ara söylemiştin. 100 gram iki katı kalori mi ne oluyor 100 gramında? Kalorisi bayağı artıyor. Kalori değil oğlum. Kaç gram var diyorum burada. Protein değil. Kaç gram tavuk var burada göğüs? 300. Bak ben tartayım mı? 450. Dur sus. 342. Sus. 86. Dur bakayım. 370 ile 400 arası. Yani 342 diyor. Sen ne anlarsın hayatında?
Kaç defa tavuk kestim. İyi. Hata payım. İlk başta 440 diyecektim bak yemin ederim. Evet, ben söyleyince bir kendim Aynen. kapattım. Ben dedim lan dedim amına koyayım hafif mi o kadar? Neyse 400 kaçtı? 426 mı? Tamam 2 öğün var burada. Burada zencefilimiz var. Bunu böyle yiyoruz. Bayağı acı. Aynen öyle. Evet burada 2 öğünlük var. Post workout'umuz da yani burada olacak. Şimdi bir de bu öğünde muz yiyeceğim. Pirincin yanında karbonhidrat olarak. Birazcık da bal alırım. 15 gram kadar. Ya ben var ya Kaplancan'da bir bölüm çekmek istiyorum. Gerçekten yani Dünyanın en depresif bölümü oluyor. Yani. aynen. Depresif. İkimizin hayatını ele alan böyle. Tamam mı? Bir şey çekmek istiyorum yani. Mental problemler, sekans kaymaları, sekans sıkışmaları. Bu arada Olimpiya hakkında yorum yapacağım. Arkadaşlar net olarak şunu söylüyorum ki ben son 2 senedir tam olarak bir Ramon Dino fanıyım. Bumstead'le olan bağlantıyı kestim. Çünkü Bumstead gerçekten yani tamam çok seviyorum. Çok ya. İlk başından beri bütün videolarını izlemişimdir. Kaç defa? 2-3 defa. Çok severim. Ama nedense bu son zamanlarda işte sürekli son 3 olimpiyadır çıkıp işte ağladım, şöyle ağladım, Courtney'ciyim. Yok bacağımda şöyle, yok bilmem şöyle ağladım. Şuramı yırttım da geldim, buramı yırttım da geldim. Ben şöyle güzel mentalim var, böyle güzel şeyim var. Ya tamam. Kesinlikle herkes çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Onun da yaşadığına eminim. O kadar kötü hissettiğine de eminim. Ama yani bunu çok fazla yansıttığını düşünüyorum. Bize diğer sporculardan fazla. O da birazcık bence ben de artık hani tamam dayı da hani hepimiz yaşıyor. Ya Ramon Dino yani adam çetelerin arasında geldi buralara. Yumurta yiyerek geldi. Savaşarak geldi. Ayakkabı alacak parası yok. Terlikle salona gitmiş amına koyayım kaç yıl. Yani şimdi bu adam Diğeri Kanada. ya diğeri Kanada yani. Tamam o da sıkıntı çekti. Eyvallah falan filan. Ama demek istediğim şu yani. Çok fazla böyle sanki biraz bu dramasından bahsediyor gibi işin gelmeye başladı. Artık açıkçası ben mesela videolarını ya ben bir fanıyım abi bu adamın. Ya ben eleştirmiyorum şu an. Bu adamın izleyicisi bir fanı olarak yorum yapıyorum. Ben artık videolarını izlemiyorum. Çünkü kendisi de diyor zaten. Kendisi de diyor bu arada hani artık diyor depresif çekiyorum videoları. Çünkü öyle yani. Mutsuz. Ve sürekli yok işte şöyle oldu, böyle oldu, böyle ağladım, şöyle oldu. Tamam eyvallah. Arada bir gel yansıt bunu. Ama birazcık da hani ya seyir keyfi çok kalmadı diyeyim. Tabii ki de ya fiziği zaten yani dünyada o yarıştığı sürece onu geçebilecek herhangi bir beşeri unsurun olduğunu düşünmüyorum. Evet birazcık bal. Balın özelliği nedir? Bil bakalım. Balın 3 özelliğini say bana. Aradan çıkıyor. Aradan çıkıyor dedi bu arada. Duymamış olabilirler. İkinci Güzel bir pre-workout. Ya amına koyayım senin. 3. Sağlıklı bir şeker. 3'ü de yanlış amına. O aradan çıkmıyor mu? Aradan çıkmıyor ki oğlum. Aradan mı çıkıyor? Pepen. Evet. Trik soru. Trik soru. İnce. Peki hiç bozulan bal gördün mü? Yok. Siktir. Unutma. Bozulmuyor mu? Neden peki? Garanti yorumlarda bir tane bal bilimci çıkar.
bunun da açıklamasını yapar diye buraya kesme koy. Evet, tavuğumuz olsun. O sırada mutfağımızı temizleyelim. Sonra full motive bir hidroprime alalım birazcık. Birazcık su yükleyelim. Sonra antrenman hazırız. Ciao. Evet. Şimdi bugün artık zaten bütün mahalle biliyor YouTuber olduğumuzu. Ama gene de saygıdan birazcık sessiz olmaya çalışalım. Evet. Şimdi beyler. Burada eski kadim dostumuz, ne kadar bırakacağız desek de bırakamadığımız, en yorgun zamanlarımızda her zaman yanımızda olan, yeri gelir. Peki Ahmet, beni tanıdığın ilk günden beri psikolojim bozuldu mu bozulmadı mı? O zamanlarda da bir dalgalanma vardı yani. Sekansta. Şimdi Mizah seviyesi düştü ama. kovuldun. Sen video buradan itibaren siyah ekran geliyor. Duruyor mu? Arkadaşlar artık kendimi... Ben başlıyorum falan. Neyse şakayı kes, komediyi kes. Bak abim burada azvaganı da alıyor günde. 1800 miligram. Diyor mu niye alıyor? Duygusuzlaştırıyor beni. Şimdi hidroprime alacağız. Kaç ölçek? 3. Sen kaç ölçek dersen o kadar alacağım. Söyle. Alacak mısın? Ha. 3,5. 3 ne oğlum ya? Çok mu? Top musun? Ya 1,5 say orada o bir. Dört. Yok artık. Bir şey olmuyor. 5 yıl şey. Ama 5,5 ilk kısmı ama düştü oraya yani. 5,5. Buna gerek yoktu. Çok ciddi. Kafana çıkıyor. Evet. Gene bir Arm Day'de beraberiz. Fashion Sport'tayız, evimizdeyiz, yuvamızdayız. Rahat hissettiğimiz yerdeyiz. Nerede başladıysak oradayız beyler. Klasik bir Arm Day. Sekans. Kaç kilo aldın? Gördüğüm kilo 77, şu an 84. Güzel, iyi. Alın da. Ben bir haftada 20 kilo almıştım. Şu an elimde gördüğünüz hurma. Yiyip yiyebileceğiniz en güzel hurma beyler. Geçen İran'da bir cheat, İran lokantasında bir cheat videomuz var Aydın abinin kanalında. Kendisi orada çok beğendiğimiz için sağ olsun getirtmiş böyle. Buradan ona çok teşekkürlerimi iletiyorum. Mükemmel bir hurma. Keşke şunu hepiniz tadabilseniz. Ama maalesef zaten yarısı yendi masada. Özellikle karşımdaki kişi tarafından. Yarısı onun zaten. Kardeş payı. Ben de bir dahaki refill gününe saklıyorum.
Bir yerde kırık olmak gerekiyor beyler. Ya bir yerde gerçekten bir şeylerde ekstrem noktalara gitmek için ne olursa olsun bu. Mesela bu adam edit konusunda ekstrem bir noktada. Bu da kırık. Geri geliyor günde 14 saat edit yapıyor. Yani normal balans, dengeli bir şekilde olup da yani böyle absürt sonuçlar alınmıyor. O yüzden bir yerde kırmak lazım yani kafayı. Kıracaksın. Ben de şu an kırmaya yakınım yani. Ucundayım. Kırılma noktasındayım moruk. Videonun başlığı bu. Denebilirtesi yüksek. Gökalaf lafları olabilitesi yüksek. Olabilitesi yüksek. Sekans. Denilebilirtesi, olabilitesi. Yapılabilitesi. Fizibilitesi. Evet. Şimdi en sevdiğim hareketlerden birine geçiyoruz.
Ulas'ı bekliyor. Birazcık daha dinlenmeye ihtiyacımız var. 1-2 hafta kadar. Sonrasında olanlar olacak. Evet. Ne? Ne oldu? İki hareketimiz daha var. Kardiyoyu düşünüyorum şu an yani. 300 kalori yakmam lazım. Sabahki ekmeği yaktık hesabı. Abi yakacaksan niye yedin? Mesela. Fuck him, I was established, let him drag his body all across the map. Shower in his fluids, kiss him, bite him, eat him through a fitting and a taking out. Butterflies, kidney stones, slit wrists, vagabond, concubine. I'm alone, very holy when I'm not alone. Butterflies, kidney stones, slit wrists, vagabond, concubine. I'm alone, very holy when I'm not alone. Pump'ımı çok sevmedim ya. Nerede o? 1 kilo karb yerken ki pump. Abi kolay gelsin. Chain. I'd rather sing about the same things that we claim. Such as bashful, but niggas like a task force. Mobbing on the streets and robbing stores and ski masks, bruh. Niggas that's for preaching the riot and bring violence. Cause it's a game of cat and mouse and you gon' bleed silent. What's the justice in saying fuck it and grab the pump? To kill a woman with many children makes you a chump. Look at all the stores you rent, nigga, I'm wrecking. Think about the people who own it for about a second. I know you Kamerayı açtık beyler. Abi dedi biraz çekeyim ya dedi. Dedim kardeşim yorulma yani Ahmet'im dedim yani yorulma istiyorsan dedim. Sağa sola beni kırmadı, çekiyor. Allah razı olsun Ahmet. Can kardeşim benim.
preach peace, but say fuck it and preach the murder. Cause this ain't fucking like that we live in. Go ahead and grab the extension, get that for another one, uncle, cousin. Brother, sing glory to all the chosen ones that the ritual of innocence. But in a sense, innocent will soon behold the ignorance. Blasphemous, killing our own, murdering black. We see, I see, that before the children, white guys and white girls hanging from the building. Evet, bir dahaki set kalsın. Yapamadım ki adam akıllı. Of. Of. Oh. Evet. Antrenmanımızı yaptık. Güzel bir antrenman oldu ama gerçekten yani ufak ufak flatleştiğimi hissediyorum. Pump'ın kandan çıkışı çok aşikar. Şimdi burada post workout'umuz var. Workout'umuz var. Salatamız, muzumuz, pirincimiz, burada ıspanağımız var. Tavukla beraber. Şuna bir ayar verme zamanı gelmiş. Ispanak sever misin? Crazy. Yumurtalı var ya. Crazy. Aa, çok severim. Buna bir bal aksiyonu. Evet, bu öğünle beraber yaklaşık 3500 kalori civarı almış olacağım diye tahmin ediyorum. Ondan sonra almamız gereken... Bu arada kardiyoyu akşam yapacağım. Çekim yaptığımız için çok fazla vaktimiz yok. O yüzden akşam dışarıda yürüyüş olarak yapacağım. Benim için tek dezavantajı süre daha uzun olacak. Bir de nabzım çok fazla yükselemeyecek ama sıkıntı yok. Gene bugün için hani kaloriyi yakayım yeter kafasındayım. Akşam tabii bir 45 dakikada 1 saatte anca yakarım. Onun dışında işte 3500 olacak. Bundan sonra bir 2 saat sonra bir öğün daha atıyorum. Sonrasında bir öğün daha olacak. Son öğün çok ufak oluyor arkadaşlar. Birazcık işte protein tozu ve yağ alıyorum. Bundan sonraki öğün kırmızı et olabilir. Bakacağız duruma göre. Yani 4300 ile 4500 civarıyla kapatacağız. İyi de bir idman attım. Ya sen nesin amına koyayım ya? Sen aşçı mısın moruk? Sen bunu nasıl yaparsın ya sen bunu? Al. Bir hareket daha. Siktir amına. Bu kadar olmaz. Bu kadar abartı. Not bad. Gözüme vuruyor zaten. Evet, çok estetik değil ama yani ama efektif. Bunu yiyeceğiz hızlıca. Duşa gireceğiz. İşin başına oturmamız gerekiyor. Çekim olan günler çok fazla işe bakamıyorum. Sizin için ufak bir fedakarlık. Gibi. 2 gram da tuz aldık bu öğünde. Tuzu da bir çıtır azalttım. Evet. Bozulacak gibi. Güzel. Efendim.
Not bad. Şimdi Ahmet'in en sevdiği kısım geldi. Eve gideceği kısım. Ahmet zaten son 10 dakikadır dopamin salgılıyor. Dopamin, serotonin. Bütün hormonları salgılıyor şu an eve gideceği için. Mutlu. Öyle mi? Bir tık. Not much. Bir dahaki oyunda görüşürüz. Bu arada görüşemezsek görüşeceğiz yüksek ihtimalle. Ama çekmeme ihtimalim de var. Biliyorsunuz beni zaten. Artık tanıdınız. Bir dahaki videolarda görüşürüz diyeyim o zaman. Bu da hani atmazsam Ahmet burayı buffer olarak kullanır koyar. Ne olur ne olmaz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.